Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Tal serisinin 13. bölümüyle karşınızdayım. Hazırsanız oyuna başlayalım. Tal oyuna E4 hamlesiyle başlıyor. E6, Fransız savunması. D4, Tal merkez ikinci piyonu yerleştirdi. D5, merkeze piyon yerleştirdi. E4'e saldırıyor. At C3, E4'ü korudu. Fil B4, E4'ü koruyan ata açmaz alıyor. Ata dolayısıyla E4'e baskı uyguladı. Binaver varyantı. Mikhail Tal oyuna E5 hamlesiyle devam ediyor. Piyonu tehditten çıkardı ve alan kazandı. Vezir D7, veziri gelişti. A3, fili istedi. Fil alır C3, atı kırıyor, Tal'in piyon yapısını bozuyor. B alır C3. Değişimler sonunda Tal'in C dikeyinde duble piyonu, A dikeyinde ayrık piyonu bulunuyor. D7 karesindeki vezir filin gelişimini engelliyor. B6, filin çaprazını açtı. Vezir G4, G7 piyonunu kazanmak istiyor. F5, vezirin yatayını açtı, G7 piyonunu korurken veziri istedi. Vezir H5 şah. Vezir F7. Rokun bozulmasını önemsemiyor. Vezirler değişilirse şah F7 karesinden piyonlarını destekleyebilir. Vezir D1. Vezir görevini tamamladı. Siyahlar F5 sürdürdü. Başlangıç karesine dönüyor. Fil A6. Kötü filini değişmek istedi. Fil alır A6, at alır A6. At tahtanın kenarında ama A6 karesinden C5 sürüşünü destekliyor. Vezir D3, atı istedi. At B8, at tehditten çıktı. Başlangıç karesine döndü. Başka seçeneği yoktu zaten. C4, Tal duble piyonundan kurtulmak istedi. D alır C4, gerilimi bozuyor. Vezir alır C4. Vezir D7, D4 piyonuna baskı uyguladı. At E2, D4'ü destekliyor. At E7, atını geliştir, ok hazırladı. At F4, E6 piyonunu kazanmak istedi. At D5, at merkez D5 karesine yerleşti. Vezir E6'ya bakışını engelliyor. Kısa rok, Tal rok hamlesiyle şah güvenliğini sağlıyor. At C6, D4'e baskı uyguladı. Kale D1, D4'ü destekledi. At A5, veziri istedi. Vezir D3, vezir tehditten çıktı. At alır F4, fil alır F4. Vezir D5, C4 karesini kontrol ediyor. Kale AB1, kalesini yarıçık B dikeyine getirdi. At C4, at C4 karesine yerleşti. H4, şah kanadından alan kazanıyor ve şah kanadında bir saldırı başlatıyor. Kısa rok, şah güvenliğini sağladı ve kaleler arasındaki bağlantıyı kurdu. H5, alan kazanıyor ve rakip şahın etrafındaki piyonları parçalamak istiyor. C6, B5 karesini kontrol ediyor. H6, G7'ye saldırdı. G dikeyini açmak istedi. G6, piyon yapısının bozulmasına izin vermedi. Ama G6'ya kadar ilerleyen bu piyon şahın hareket alanını kısıtladı. Fil G5, fil F6 karesine yerleşmek istiyor. B5, atı destekledi. Kale B3, A3'teki piyonu koruduğu gibi ileride G dikeyinden şaha karşı atak başlatabilir. A5, alan kazanıyor, vezir kanadından atak oluşturmaya çalışıyor. Kale E1, kale A7, kale 7. yatayda saldırı ve savunmada kullanılabilir. Fil F6, fil F6 karesine yerleşti. Bu fil kesinlikle 3 puandan daha değerli. Bu fili F6'dan sökmek kolay değil. Atla kırmak istenirse siyahlar çok fazla tempo harcaması lazım. Kaleyle kırarsa kalite geriye düşecek. A4, kaleyi istedi. Kale C3, tehditten çıktı, ata baskı uyguluyor. Şah F7, şah 8. yataydan ayrıldı. E6'yı destekliyor. Vezir E2, G4 sürüşünü destekledi. Şah kanadından saldırı oluşturmak istiyor. D4'teki piyonu bıraktı. Ama siyahlar vezir alır D4 yaparsa Tal kale D3 ile D dikeyini ele geçirirdi. Şah E8, şah güvenli bölgeye geçmek istiyor. Kale B1, kalesini yer açık B dikeyine getirdi. Kale D7, D dikeyindeki kontrolünü artırıyor. Kale D3, D4'ü destekledi. Vezir E4, vezirleri değişmek istiyor. Vezir D1, değişimlerden kaçındı. Kale F7, kale B4, ata baskı uyguluyor. Sıkışık kapalı bir konum var. Taraflar plan oluşturmaya çalışıyor. Vezir D5, fil G5, kale A7, kale C3, C4 atına baskı uyguladı. Kale F7, D4'ü kazanmak istedi ve Tal'den mükemmel bir kale fedası geliyor. Kale C alır C4, çift ünlem. B alır C4, B dikeyi açıldı.
Kale B8 şah. Kale 8. yataya indi. Şah F7. Bu konumda siyahların tehdidi var. Hal dikkatsizlik ederse vezir alır E5. D alır E5 yapıldığında kale alır D1. Şah çekerek vezir alacak ve siyahlar bir piyon kazanacaktı. Fil F6. E5'i korudu. Bu konumda talin üstünlüğünü kanıtlayan tek hamleydi. Vezir alır D4. Piyon alıyor. Vezir alır D4. Kale alır D4. Kale H8. Şah çekerek H7'yi almak istiyor. Devamında A7'deki kaleyi kazanacak. Kale A D7. D dikeyinde kalelerini çiftledi. Kaleler birbirini koruyor. Kale alır H7 şah. Şah G8. Kaleyi istedi. Kale H8 şah. Şah F7. Tal H7 hamlesiyle oyuna devam ediyor ve siyahlar oyunu terk ediyor. Tal'in vezir terfi etmesini engellemenin bir yolu yok. F6'daki fil D8 ve H4 karelerini kontrol ediyor. Kalelerin 8. yataya inmesini ya da kale H4 ile piyonu arkadan tutmasını engelliyor. Siyahlar bu konumda G5 sürüşüyle şahına G6 karesinde yer açmaya çalışırsa aynı zamanda H7'ye de saldıracak. Kale F8 şah çeker. Şah alır F8 yapıldığında tal H8 sürüp vezir terfi eder. Şah F7 zorunlu. Vezir G7 şah. Şah E8'den sonra vezir G8 ile tal mat ederdi. Siyahların terk ettiği konuma geri dönelim. H7. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.